Diyelim ki bugün çırılçıplak, hiçbir aletin olmadan Sibirya bozkırında uyandın. Termometre -40 derece gösteriyor. Rüzgar yüzünü dakikalar içinde uyuşturuyor. Ne bir mağara var, ne bir ağaç, ne de sığınacak bir kaya. Sadece sonsuz donmuş bir düzlük. Modern bir insan bu koşullarda sabaha çıkamaz. Ama atalarımız bu koşullarda sadece hayatta kalmadı. Çoğaldı, evler inşa etti, sanat yarattı ve düşünce dünyasını şekillendirdi. Peki nasıl? Cevap, çoğu insanın hayal ettiğinden çok daha tuhaf. Çünkü bu hikaye küçük bir ateşin etrafında titreyen, kürk giymiş insanlardan ibaret değil. Bu hikaye mühendislik, kimya, fizik ve stratejinin taş aletlerle yazılmış bir mühendislik dersi olduğu bir hikaye. Ve en şaşırtıcı kısmı henüz başlamadı bile. Önce en temel sorudan başlayalım. Atalarımız geceyi nerede geçiriyordu? Çoğu insan mağara cevabını verir. Ama arkeoloji bunun tam tersini gösteriyor. Rusya'da 800 yıl öncesine tarihlenen yerleşim alanlarında araştırmacılar dairesel çukurlar buldu. Bazıları 2,5 metre derinliğinde 4 metre çapında. Aletlerin bıraktığı izler bu çukurların doğal olmadığını, bilinçli olarak kazıldığını gösteriyor. Neden toprağa kazıp aşağı insin ki biri? Çünkü yerin altı yüzeye göre çok daha kararlı bir sıcaklık sunuyor. Sadece 2 metre aşağıda toprak sıcaklığı yüzeydeki havadan 10-15 derece daha yüksek kalabiliyor. Atalarımız soğukla savaşmadı. Soğuğun altına indi. Ama bu sadece başlangıçtı. Asıl şok Çek Cumhuriyeti'nde 26 bin yıl öncesine ait bir yerleşimde bulundu. Orada arkeologlar birden fazla katmandan oluşan duvarlar buldu. İçte kürkü içe bakacak şekilde yerleştirilmiş hayvan derisi sıcak havayı vücuda yakın tutuyor. Ortada kuru ot ve yosun nemi emiyor. Dışta hasır ve kabuktan örülmüş bir tabaka rüzgarı kesiyor ama tamamen kapatmıyor. Çünkü nem dışarı çıkamazsa donup yapıyı içeriden çatlatır. Bu tesadüfen üst üste yığılmış malzemeler değil. Bu modern binalarda kullandığımız buhar kesici, yalıtım köpüğü ve su geçirmez membran sisteminin kürk, yosun ve kabukla yapılmış hali. Fizik aynı, sadece malzeme değişti. Mamut kemiklerinden evler. Ama asıl garip olan kısım bu bile değil. Ukrayna ve Rusya'daki bazı arkeolojik alanlarda araştırmacılar bir şey buldu ki ilk gördüklerinde gözlerine inanamadılar. Tamamen mamut kemiklerinden inşa edilmiş evler. Bunu hayal et. 200 kilogramı aşan mamut kafatasları temel blok olarak kullanılmış. Kıvrık fil dişleri kubbe şeklinde bir iskelet oluşturacak şekilde yerleştirilmiş. Yüzlerce küçük kemik boşlukları doldurarak yapıyı güçlendirmiş. Ve tüm bu iskelet dikilmiş mamut derileriyle kaplanmış rüzgarı kesecek kadar kalın, karı kendinden kaydıracak kadar şekilli. Bu artık bir sığınak değil, bu bir mimari proje. Deneysel rekonstrüksiyonlar bu evlerin gerçekten ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Doğru inşa edilmiş bir mamut kemiği evi sadece küçük ateşlerle içeriği dışarıdan 20-25 derece daha sıcak tutabiliyordu. Bu, modern bazı kutup karargahlarının elektrikli ısıtmayla bile ulaşamadığı bir performans. Yani taş aletlerle çalışan insanlar, modern mühendisliğin bazen yetişemediği bir termal performansa ulaştı. Ama bu evler kendi başına işe yaramazdı. Çünkü hiçbiri ateş olmadan yaşanamazdı. Ve ateş sadece ısınmak için değildi. Ateş, yakıt ve havalandırma. Görünmeyen sistem. Bu evlerin içinde merkezi bir ocak vardı, ana ısı kaynağı. Ama etrafında daha küçük ocaklar belirli görevler için konumlandırılmıştı. Yemek hazırlama burada, alet yapımı orada, bebekler ve yaşlılar en sıcak köşede. Bu düzen rastgele değildi, planlanmıştı. Bozkır'da odun her zaman bulunmuyordu. Bu yüzden atalarımız alternatif bir yakıt sistemi geliştirdi. Kurutulmuş mamut gübresi ve özel olarak işlenmiş kemikler. Ocak kalıntılarının kimyasal analizi bu yakıtların rastgele toplanmadığını, belirli yanma performansı için işlendiğini gösteriyor. Ve sonra havalandırma meselesi var. Bu modern kutup mühendislerinin bile hala takdir ettiği bir detay. Kapalı bir sığınakta nefes alma ve pişirme nemi biriktirir. -30 derecede bu nem donar ve yapıyı içten çatlatır. Ama Ukrayna'daki bu yerleşimlerde yer seviyesine yakın küçük açıklıklar taze hava çekerken tavana yakın daha büyük açıklıklar nemli sıcak havanın dışarı kaçmasını sağlıyordu. Bu bir tesadüf değil. Bu hava akışını anlayan insanların tasarımı. Peki bu insanlar kışı sadece sığınıp geçirdi mi? Hayır. Çünkü kışın asıl sorunu beslenmeydi. Ve burada hikaye soğuktan hayatta kalmaktan çıkıp bir canavarı öldürmeye dönüşüyor. Şimdi bambaşka bir soruya geçelim. Eli boş, kılavuzu olmayan, koşusu bir köpekten bile yavaş olan bir tür kendisinden binlerce kilo daha ağır bir mamutu nasıl öldürdü?
10 yıllarca arkeologlar mamut kemiklerinde bulunan sivri, taş ucu mızrakların fırlatılarak kullanıldığını düşündü. Ama 2024'te yapılan bir araştırma bu varsayımı tamamen yıktı. Çünkü matematik tutmuyordu. Bir insanın atabileceği en güçlü mızrak 6 tonluk bir mamutun hayati organına ulaşacak kadar güç üretemez. Fizik buna izin vermiyor. Peki ne yapıyorlardı? Mızrağı donmuş toprağa açılı bir şekilde dikip kendileri geri çekiliyorlardı. Saatte 24 kilometre hızla üzerlerine gelen bir mamutun momentumu insan kolunun ürettiği gücün 60'tan fazla katı bir kuvvet üretiyordu. Hayvan kendi ağırlığıyla mızrağın üzerine geliyor ve mızrak gövdesine kendi hızıyla gömülüyordu. Av kendi kendini öldürüyordu. Avcının ona dokunmasına bile gerek kalmıyordu. Ama bu bile en sıra dışı yöntem değil. Havadan bakıldığında devasa taş duvarlar görürsün. Yüzlerce metre uzunluğunda iki çizgi giderek daralarak bir hunisi oluşturuyor. Ama yerden bakınca bir tuzağın içinde olduğunu fark etmezsin bile. Bu yapılara çöl uçurtmaları deniyor. Ve 2022'de yapılan 3 ayrı bilimsel çalışma bunların aslında dev av tuzakları olduğunu doğruladı. Duvarlar kasıtlı olarak alçakta bir hayvanı durdurmaya yetmeyecek kadar düşük ama onu rahatsız edip yön değiştirmesini sağlayacak kadar yüksek. Sürü bu hunilerin ucundaki bir çukura veya uçuruma doğru yönlendiriliyordu. Bu yapıların gerçekten şaşırtıcı tarafı boyutları değil. Birbirinden tamamen bağımsız, hiçbir teması olmayan kültürlerin Ürdün'den Kazakistan'a, Ermenistan'dan Ent Dağları'na kadar aynı çözümü ayrı ayrı bulmuş olması. Çünkü problem aynıydı ve en iyi çözüm tek bir noktaya işaret ediyordu. Ama hala en garip yöntem ortaya çıkmadı. Kimya 60 bin yıl önce. 2026'da Science Advances dergisinde yayımlanan bir araştırma, Güney Afrika'da bulunan 60 bin yıllık Oko uçlarında bitkisel kökenli bir zehrin izlerine rastlandığını ortaya koydu. Bu, zehirli okların kullanımını daha önce düşünülenden çok daha eskiye taşıyor. Zehir, kalp ve damar sistemine etki eden alkaloidler içeren bir bitkiden elde edilmiş. Ve bu zehir oku tek vuruşta öldürecek kadar değildi. Bu kasıtlıydı. Çünkü bu strateji gecikmiş nedensellik anlayışı gerektiriyordu. Hayvanı vur, kaçışını izle, sonra saatlerce takip et zehrin işini yapacağını bilerek. Bu sadece içgüdü değil. Bu aynı anda çalışan kimya, strateji ve takip becerisi. Ve aynı zehir, aynı bitkiden 1700'lerde Güney Afrika'daki geleneksel avcılar tarafından hala kullanılıyordu 50 bin yıl boyunca. Hiç yazıya geçmeden ebeveynden çocuğa aktarılan bir bilgi. En basit ve en korkutucu. Yöntem asla durmamak. Ama bütün yöntemlerin en sıra dışısı aynı zamanda en basiti. İnsan vücudu yırtıcı olarak bir felaket. Pençe yok, korkutucu dişler yok. Bir kedinin bile parçalayabileceği kadar ince bir deri. Ama insanın 5 milyon ter bezi var. Gezegendeki herhangi bir türden daha fazla. Bir kurt sürekli koşunca aşırı ısınır. Bir çita 30 saniyelik sprint sonrasında dinlenmek zorunda kalır. Ama insan vücudu kendini soğutmaya devam eder ve hareket etmeyi sürdürür. Kalahari çölündeki avcılar sıcaklığın 38 derecenin üzerine çıktığı öğle saatlerinde bir antilopu takip eder. Antilop sprintte daha hızlıdır ama kürkü içinden etkili şekilde terleyemez. 2 ile 5 saat sonra vücut ısısı ölümcül seviyeye ulaşır. Hayvan kendi vücut ısısı yüzünden çöker. Avcı artık ayakta duramayan hayvana doğru sadece yürür. Antilopun bakış açısından asla yorulmayan, asla durmayan bir şey onu takip ediyordur. Doğada buna karşı geliştirilmiş hiçbir savunma yok. Ve sonra 15 bin ile 35 bin yıl önce insanlık tarihinin daha önce hiç görülmemiş bir kararı aldı. Başka bir apex avcıya bakıp onu öldürmek yerine yanına almak. Ürdün'de 11.500 yıl öncesine ait alanlarda köpek sindirimine ait izler taşıyan av kalıntıları bulundu. Suudi Arabistan'daki 8.000-9.000 yıllık kaya resimleri tasma takmış köpekleri koordineli avlarda gösteriyor. İnsan köpek ortaklığı o zamana kadarki en hızlı yayılan kültürel yenilik oldu. Çünkü her iki tür de birlikte ayrı ayrı oldukları her şeyden daha etkiliydi. Şimdi bir an düşün. Toprağa gömülmüş daireler, mamut kemiğinden evler, kendi kendini öldüren mızraklar, çölün ortasındaki dev tuzaklar, saatlerce etkisini bekleyen zehirler ve hiç durmadan koşan bir av stratejisi. Bütün bunların ortak noktası tek bir şey. Gözlem, hafıza ve nesilden nesile aktarılan bilgi. Ne laboratuvar, ne üniversite, ne de yazı. Sadece evrenin henüz çözmediği bir problemi çözecek kadar keskin zihinler. Bugün hayatta olan her insan bu zincirin son halkası. Soğuğun, açlığın ve devasa yaratıkların hiçbirinin durduramadığı bir soyun devamı. Ve belki de en çarpıcı gerçek şu: bu hayatta kalma sistemi kaybolmadı çünkü yetersizdi.
Kayboldu çünkü artık gerekli değildi. Bir gün ihtiyaç ortadan kalktığında en akıllı çözümler bile sessizce unutulabiliyor. Bu videoyu beğendiysen kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.